Sular yarılıp ovaların üzerine yayıldı. Tümseklerin olduğu alçak yerlerdeki toprakları kapladı. Sular yaşayan ve hareket eden her şeye sarıldı. Su üzerinde sadece zirveler göründü. Önceden vadilerin olduğu bu yerde artık uçurumlar ve soğuk derinlikler vardı. Okuduğum bu metin ne kutsal kitaplara ne de Gılgamış destanına ait. Bunlar Yunan alfabesinin sırayla okunması sonucu ortaya çıkan kelimelerin birleşimleri ve açık bir şekilde Nuh tufanından bahsediyor. Bunu öğrendiğimde oldukça şaşırmıştım ve Nuh tufanına olan ilgim işte bu şekilde başladı. Tufanı araştırmaya başladığımda bazı sorularla yüzleştim. En başında sorduğum soru şuydu: tufan gerçekten de yaşanmış mıydı? Sonra sorular peşi sıra geldi. Tufan bölgesel miydi yoksa küresel mi? Onca hayvan gemiye nasıl bindi? Su nasıl olmuştu da dağların seviyesine kadar yükselmişti? Dünyada böyle bir su miktarı var mıydı ki? Nuh tufanı eğer yaşandıysa kanıtları yeryüzünde olmalıydı. Peki böyle bir şey var mı? İşte şimdi tüm bu soruların yanıtlarını arayacağız. Nuh'un hikayesi. Hazreti Nuh, Adem ve Havva'nın çocuklarından biri olan Hazreti Şit peygamberin soyundan gelen peygamber. Sem, Ham, Yafet ve Kenan isminde 4 çocuğu vardı. Hazreti Nuh kavmindekilere bakıldığında farklı biriydi. Hep doğru yolda olan, ahlak timsali bir insandı. Fakat kavmindeki çoğu insan bunun tam tersiydi. Güçlü olanın güçsüzü ezdiği, insanların ahlaksızlıkta son noktaya geldiği, kalplerinde kötülük ve kinden başka hiçbir şeyin olmadığı bir kavim. Öyle ki kavimdeki sevdikleri bilge kişiler öldüğünde onların heykellerini yaptılar. Sonra onlara gösterdikleri sevgi tapınmaya dönüştü. Nihayetinde yaratıcıyı unuttular. Nuh işte bu kavme onları uyarmak için gönderilmişti. Bunlardan vazgeçmeleri için. Yaratıcının yeryüzüne baktığında gördüğü manzara her geçen gün kötüleşiyordu. Kendi yarattığı insanlıktan ona inanan çok az kişi kalmıştı. Nuh yaşadığı uzun ömrü boyunca kavmindekilere kendilerini düzeltmeleri için yalvardı. Ama onlar ona Nuh dedi, peygamber demediler. Ona ve onun dediklerine inanmadılar. Bilirsiniz, bir şeye çoğunluk yanlış derse azınlık kendi doğrusunu sorgulamaya başlar. Soket! آقا اجازه مگه 2 با 2 4 نمیشه 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. چند میشه؟ İşte kavmindeki toplum psikolojisi öyle etkili olmuştu ki kendi oğlu Kenan, hatta karısı bile ona inanmayı bırakmış ve Hazreti Nuh'u delirmiş biri olarak gördüler. Ardından kavminden önde gelenler şöyle dedi: sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet, Suva, Yegüs, Yavuk ve Nesir'den asla vazgeçmeyin. Bunlar sevdikleri bilgi insanların isimlerini verdikleri putlardı. Durum içinden çıkılmaz bir hal almaya başlayınca Nuh son çare olarak Rabbine seslendi ve şöyle dua etti: Rabbim, ben artık yenik düştüm. Artık bu topluluğa karşı bize ancak sen yardım edebilirsin. Benimle onların arasını aç. Beni ve benimle birlikte olan inananları kurtar. Bu dua aslında Hz. Nuh'un çaresizliğinin bir sonucuydu. Duasına karşılık olarak şöyle denildi: gerçekten iman edenlerin dışında kesin olarak kimse inanmayacak. Şu halde onlar için üzülme. Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap. Göğün altındaki ve içindeki yaşamın soluğu olan tüm canlıları yok etmek için yeryüzüne suların taşkınını getireceğim. O gün gemidekiler dışında kalan yeryüzündeki her canlı ölecek. Hazreti Nuh başlangıçta toprağa fidanlar ekti. Yıllar sonra büyüyen ağaçlarla ona öğretildiği gibi gemi yapmaya başladı. Onun gemi yaptığını gören kavminin ileri gelenleri, yakında ne bir deniz ne de bir dere var, karada mı yüzdüreceksin bu gemiyi diyerek dalga geçtiler. Gerçekten de geminin yapıldığı yere yakın bir deniz, hatta nehir bile yoktu. Hepsi kilometrelerce uzaktaydı. Bunun dışında Nuh kavminin bitmek bilmeyen günahları bölgede bereketsiz ve çorak topraklara neden oluyordu. Öyle ki yağmurun nasıl bir şey olduğunu unutacakları kadar. İşte bu yüzden onun bu gemiyi yaptığını görenler
Yağmur bile yağmayan bölgede nasıl gidecek bu gemi diyerek alay ediyorlardı. Hz. Nuh kimseyi dinlemeden tahtalar ve mıhlarla yapılmış, içi ve dışı ziftle kaplanmış gemiyi 2 yıl sonunda tamamladı. Nihayetinde emrimiz gelip de tandır kaynayınca şöyle seslendik: Yükle içine her birinden 2'şer çift ve aleyhinde hüküm verilen hariç olmak üzere aileni, bir de iman etmiş olanları. Biz de bardaktan boşanırcasına akan bir su ile göğün kapılarını açtık. Yerden de coşkun kaynaklar çıkarttık. Derken sular birleşti. Sular birleşip de tufan başladığından Nuh o sırada dağa tırmanmakta olan oğlunu gördü ve şöyle dedi: Ey oğul, bizimle beraber bin. Sen de o inanmayanlardan olup kendine yazık etme. Hayır, senin gemine asla binme. Yüksek bir dağa sığınacağım. Merak etme, o dağ beni sudan kurtar. Ey oğlum, bugün Allah'ın merhamet ettikleri dışında hiç kimse için kurtuluş yok, dedi Nuh. Daha cevap gelmeden aralarına dalgalar girdi ve oğlu boğulanlardan oldu. Rivayete göre 40 gün 40 gece süren tufan sonrası yeryüzü tamamen sularla kaplandı ve zamanı geldiğinde yaratıcı tekrar seslendi: Ey yer, suyunu yut ve ey gök, sen de suyunu tut. Sular çekilmeye başladı ve gemi Cudi'ye oturdu. Tufan son bulmuş, inanmayan bir kavim helak olmuştu. Günümüzde tufanın olduğuna inananların dışında inanmayanların da farklı düşünceleri vardı. Şimdi her iki tarafın aklındaki bu soruların birçoğunu yanıtlamaya çalışacağız. Nuh tufanı gerçekten yaşandı. Klasik görüşe göre Nuh tufanı küreseldi. Ama ateistlerin birçoğuna göre küresel bir tufan en başından beri imkansızdı. Çünkü dünya üzerinde dağları kaplayacak kadar su yoktu. Yağmurlar da bunu sağlayamazdı. Her hayvandan çifter nasıl bulunacak ve gemiye nasıl getirilecekti? Baktığımızda tufandan sadece büyük dinlerin kitaplarında değil, Çinliler, Hintliler, Sümerler, Antik Yunanlar, Kızılderililer ve Babiller dahil birçok medeniyette bahsedilmekte. Hepsinde yaşananlar farklı anlatılsa da tek ortak noktaları büyük bir selin yaşandığıydı. Örneğin Antik Yunanlılarda Zeus, kötüleşen insan soyu için büyük bir tufan göndermiştir. Avustralya'da büyük seli dev bir kurbanın çıkardığı anlatılır. Hindistan'da ise bir balık insanlığın atası olan Manu'yu yakında gerçekleşecek olan büyük sele karşı uyarır. Ondan gemi yapmasını ister ve sel gerçekleştiğinde bu gemiyi bir dağın üzerine çekerek kurtarır. Bakıldığında birçok toplumun ortaklaşa anlattığı bir sel felaketi var. Fakat hepsi kendi kültürüne özgü bir şekilde anlatmış ve ilgi çekici olması için onları biraz süslemiş. Neredeyse tüm toplumlarda bu olayın bir sel felaketinin anlatılması bu olayın yaşandığının en büyük delilidir. Fakat bizim daha elle tutulur bilimsel verilere ihtiyacımız var. Bu birçok kişiyi şüpheye düşüren, tufana inanmamaya iten en büyük çıkmazlardan biri. Bu konuda akıl yürütenlerin teorileri genelde şu şekilde: kutuplardaki tüm buzlar erise, atmosfer ve bulutlardaki tüm su yoğunlaşıp yeryüzüne dökülse bile böyle bir facianın gerektirdiği miktarda suya yaklaşılamaz. Peki tufan olduysa bunca su nereden gelmişti? Yani dinlere sorarsan hala Nuh tufanı oldu diye. Kardeşim olmamış işte ben. Yani al bak. Değil mi? Biliyorsunuz Nuh tufanı denilen efsane Sümerler'de vardır. Onlardan devren Babillilerde vardır. Ondan devren diğer Sami kavimlerinde vardır. Dolayısıyla bu olasılığı yüksek bir hipotezdir. Bir şeye yok demek için önce var olan her taşın altına bakmak gerekir. Birazdan tufana ait bilimsel birçok kanıtı inceleyeceğiz. Fakat öncesinde bakın size ne göstereceğim. 2016 yılında Northwestern Üniversitesi'nden Steve Jacobson ve ekibi yerin 1000 kilometre altında devasa okyanuslar olduğunu keşfetti. Öyle ki yer altındaki suların yer üstünden çok daha fazla olduğu düşünülüyor. Henüz araştırmalar başlangıç aşamasında. Bu noktada ilginç bir ayrıntıyı anlatayım. Az önce aktardığım ve tufanın başlangıcı için kullanılan tandırdan sular çıktığında ayetinde çok ince bir ayrıntı var. Henüz bilimin bile yeni keşfettiği bir ayrıntı. Tandır bildiğiniz fırın demek. Genellikle köylerde kullanılır. İçinde ateş olur. Yer altındaki magma aslında benzetme yaparsak yeryüzünün tandırıdır.
Tandırdan sular çıktığında ayeti tamamıyla magma yüzeyinden gelecek olan suları kastetmekte. Yeryüzünü dolduracak su yoktur diyenler bilimsel verilere bakarak bunu söylüyor. Fakat bilim bundan çok daha fazla miktarda bir suyun yer altında olduğunu henüz yeni keşfediyor. 1400 yıl önce denir ki denizin altında ateş vardır ve ateşin altında da deniz. Bilim işte bunun keşfinin hemen başlangıcında. Böyle bilimsel bir verinin yüzyıllar önce bizlere aktarılmış olması ve bunun ne demek olduğunu bilim sayesinde anlamamız gerçekten olağanüstü. Sonuç olarak yeryüzünün dağlar seviyesinde sularla dolduğu teorisi asla mantıksız değil. Asıl merak edilen şu: büyük sel tüm dünyayı mı kapladı yoksa küçük bir bölgeye mi özeldi? Tufan Hz. Nuh ve kavminin de yaşadığı Mezopotamya civarında başlamıştı. Nuh'a gemi yapması, içine onu ve ailesini tufan sonrası yaşayacakları yerde idare etmesi için çiftlik hayvanlarının her birinden dişi ve erkek alması istendi. Burada önemli olan kısım her hayvan çiftinden değil, sadece ailesini geçindirecek çiftlik hayvanlarından almasının istendiği düşüncesi. Bu aslında bakıldığında akla en yatkın olanı, fakat bazı yönlerden tutarsız. Olayın özünde baştan çıkmış ve yıllardır her yönden ne yapıldıysa fayda etmemiş bir halk var. İşte günahkar olan bu kavimden kurtulmak aslında daha kolay bir yolla, göçle de sağlanabilirdi. Birçok peygamber doğruya ulaşmayacağını anladığı halktan kurtulmak için göç etmiş, yer değiştirmiştir. Fakat burada Nuh'tan devasa boyutta bir gemi yapması isteniyor. Tufan eğer bölgesel olsaydı Hazreti Nuh'a o bölgeden ayrıl denirdi ve ardından tıpkı Lut ya da Pompei halkı gibi bölgesel yok oluşlar gerçekleşirdi. Bunun dışında Nuh tufanı için birçok kaynakta her hayvan türünden erkek ve dişi olmak üzere 2'şer tanesi gemiye çağrılmıştır. Ki birazdan buna da geleceğiz. Eğer tufan bölgesel olsaydı doğal olarak dünya üzerindeki hayvan nesline zarar veremezdi. Çünkü sadece belirli yerdeki hayvanlar ölebilirdi. Bu sebeple az önce de bahsettiğimiz gibi gemiye çiftlik hayvanlarının her birinden çifter çifter almak tamamen gereksiz olurdu. Çünkü zaten dünyanın geri kalanında onlardan birçokları var olurdu. Bu da tufanın bölgesel olmadığını gösteriyor olabilir. Çünkü 8 insan ve birkaç çift hayvan için fidan ekip 40 yıl beklemek ve sonrasında büyüyen ağaçları yontup 3 katlı ve yaklaşık 150 metre uzunluğunda olduğu bilinen gemi yapmak tamamen mantıksız olurdu. Ki burada zaten birkaç insan ve hayvan göç ederek oradan uzaklaşıp kolayca başka bir yere yerleşebilirdi. Peki sonuç ne? Tufan bölgesel mi yoksa küresel mi derseniz size bunu bilim kanıtlayabilirdi. Tufanın bilimsel kanıtları. Sir Leonard Woolley 1922 ve 29 yılları arasında Mezopotamya'nın antik şehirlerinden orada uzun kazılar yaptı. Ekip M.Ö. 4000 yılından kalma kral mezarlarını ortaya çıkardı. Ne var ki 12 metre daha derinliğe inildiğinde izler tamamen kesilmişti. Bu arada toprağın yapısı incelendiğinde tuhaf bir şeyle karşılaşıldı. Zemin tamamen balçıkla kaplıydı. Fakat bu kadar derinlikte saf balçığın ne işi vardı? Üstelik çukurun dibi denizden çok uzakta ve nehir seviyesinden birkaç metre daha yukarıdaydı. İlk çukurdan 300 metre uzakta açılan ikinci çukurda da aynı sonuç elde edildi. Daha uzakta ve daha yüksekte açılan iki çukurda da sonuç değişmedi. Balçık yığılmasının ancak çok kuvvetli bir tufanın eseri olabileceğine dair rapor hazırlandı. Rapor tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Yazdıkları kitap arkeoloji alanında basılmış en çok okunan kitap oldu. Bir diğer kanıt Karadeniz'de keşfedildi. William Ryan ve Walter Pittman Karadeniz'de yaptıkları denizaltı araştırmalarında denizin dibindeki farklı derinliklerden birçok örnek alıp bunları inceledi. Sonuçta fosilleşmiş deniz canlılarının ilginç bir şekilde aniden çamura gömüldükleri ortaya çıktı. Bunun en büyük sebebinin büyük bir sel baskını olabileceğini söylediler. Yapılan çalışmalar sonrası elde edilen ipuçları değerlendirildiğinde tufanın oluştuğu alanın Karadeniz'den Mezopotamya'ya kadar ulaştığını söyleyebiliriz. Sadece bu kanıtlarla tufanın Mezopotamya ve çevresinde olduğu düşünülebilir. Ama kanıtlar henüz bitmedi. Fransa'nın Dijon ve Lyon şehirleri arasında kalan Sene Dağı'nda araştırma yapan jeoloji profesörü ve paleontolog olan Albert Gaudry şunları söyledi. Zirvede bir kayada bulunan yarığın içi hayvan kemikleriyle doluydu. Neden bir sürü kurt, at, ayı ve öküz
her yerden uzakta bulunan bu tepeye çıkmışlardı. Neden hepsi aynı yerde ve aynı zamanda ölmüştü? Bu yükselen sulardan kaçan hayvanların buralara sığınması ve sel sırasında orada boğularak öldüğünü açıklıyor olabilir. Araştırmam sırasında William Ryan ve Walter Pittman'ın yazdığı Nuh Tufanı'na ait Yeni Bilimsel Keşifler isimli kitaba denk geldim. Kitapta birçok bilimsel keşif anlatılıyordu. Size ilginç bulduğum bir tanesinden bahsedeyim. Bill Ryan, Akdeniz tabanında aldığı örnekler sonrası şoka uğramıştı. Çünkü inceleme sonrası Akdeniz'in bir zamanlar tümüyle kuru bir yer olduğunu gördü. Yani bir zamanlar Akdeniz'deki su sanki bir anda buharlaşmıştı. Bunun en büyük kanıtlarından biri ise bulunan bir yılan balığı fosiliydi. 1972 yılında İtalya'nın Piemont bölgesi kıyılarında yapılan araştırmalarda bir kayacın iç yüzünde tüm gövdesi ve yüzgeçleri korunmuş bir şekilde duran yılan balığı fosili bulundu. Kitapta o bölgede bunun dışında daha birçok deniz canlısının fosillerine rastlandığı yazmakta. Fakat ilginç olan şu ki bu yılan balığı zigzag çizecek şekilde bükülmüştü. Normal bir yılan balığı öldüğünde kasları büzülmezdi. Fakat burada ilginç bir şekilde kasları içe bükülmüş ve tamamıyla büzülmüştü. Bu ancak suların buharlaşması ya da yer altına çekilmesi sonucu susuz kalmasından ortaya çıkacak bir durumdu. Bu iki örnekte gösteriyor ki bir zamanlar Akdeniz ani bir şekilde kurumuştu. Sonra Cebeli Tarık'tan akan sular burayı yeniden doldurdu. Bu bilimsel kanıt tufanın Akdeniz'e kadar ulaştığını gösteriyor. Şu ana kadar Karadeniz, Mezopotamya ve buradan Akdeniz'e kadar tufanın izlerine net biçimde ulaştık. Dünyanın diğer bölgelerinde araştırmalar halen sürmekte. Son gelişmelerde ise bazı dağların tepelerinde fosil deniz kabuklarına ve balıklara ulaşıldı. Buralar insan yerleşimlerinin olmadığı yerlerdi. Hal böyleyken deniz canlılarının fosillerinin dağlarda bulunması başka nasıl açıklanabilirdi? Tufanın küresel olduğunu düşünürsek asıl önemli olan soruya geçmemiz gerekir. Onca hayvan gemiye nasıl bindi, nasıl beslendi? Bundan da önemlisi bir arada nasıl durdular? Aslında hayvan çiftlerinden her biri sanıldığı gibi Nuh ve ona inananlar tarafından toplanıp teker teker gemiye bindirilmedi. Hepsi kendi ayaklarıyla geldi. İlahi bir çağrıyla. Bu noktada size şunu sormak isterim. Dünyada tufanın kanıtları bir bir çıkıyorken, yani yerden ve gökten gelen sularla tüm dünya kaplanmış ve bunun olacağı bildirilip Nuh'tan gemi yapması istenmişken, gemiye gelen hayvanların nasıl geldiğinin ya da nasıl doyduğunun sorgulanması biraz abes olurdu. Bazen her şey mantıklı olmaz. Olması da gerekmez. Burada biraz da inanç devreye giriyor. Mucizeyi fizik, kimya ve matematikle temellendirmeye kalkmak eblekliktir. Mucize mucizedir, bir iman işidir. Hiçbir şey temellendiremez. Mucizeye inanmayabilirsiniz. Hz. Musa'nın denizi yardığına mesela ya da dünyanın yoktan var oluşuna. Hz. Adem'den sonra insanlık masumiyetini yitirmeye başladı. Günah tıpkı gölgemiz gibi bizim bir parçamız oldu. Aramızdaki düşmanlık dinmedi. Öyle ki yaratıcıya bile düşman olduğu çoğumuz. Ardından tufan zamanı ikiye böldü. Yaratan insanlığa ikinci bir şans verdi. Fakat biz bundan ders almadık. Güzel olan her şeyi mahvettik. Yıktık, bozduk ve durmadık. Durmuyoruz da. İnsanlığa üçüncü bir şans daha verilmeyecek. Bunu düzeltmesi gereken yalnızca biziz. Çünkü dünyaya başka bir Nuh daha gelmeyecek. Sonumuzun başlangıcı Nuh'un gemisinin bulunmasıyla olacak.